Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere trafik ışıklarını kullanarak koşullu biçimlendirme ile 3 boyutlu bu grafiği nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben bu grafikte 4 farklı prosese ait kapasite değerlerini kendi belirlemiş olduğum renk aralığı değerlerine göre inceledim. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunları alıyorum. Kopyalıyorum. Ve sayfa 2'de özel yapıştır. Değerleri ve sayı biçimlerini diyorum. Şimdi grafiğimizin oluşmasına yardımcı olacak diğer verileri hesaplayacağız. Zaten bunlardan bir tanesi buraya gelmiş. Şurada gizliydi. Ben bunları beyaza boyamıştım. Bunlardan bir tanesi gelmiş. Şunları silerim. Şuraya sarı, yeşil, boş ve esas diye başlıklar atalım. Şimdi bunları dolduracağız. Buraya shift eşittir eğer diyorum. Burada iki tane koşul var. Yani şu aralıkta olması gereken değerleri bulmamız gerekiyor. Yani kırmızı renk aralığı için 0 ve 40 aralığında olması gereken değerleri bulmamız gerekiyor. Bunun için V formülünü de uygulayacağız burada. Şöyle yapacağız. Buradaki değer büyük ve eşit ise şuna Windows F4 ile bunu sabitliyorum. Noktalı virgül. Bu küçük ise şundan parantezi kapatıyorum. Buraya şunu diyorum. Bu aralıkta ise bu değeri alsın. Değil ise yok say formülünü uygulayacağım. Parantezleri kapatıyorum ve enter. Aynı formülleri bunlar için de uygulayacağım. Eğer ve şuradaki değer büyük ve eşit ise şuna Windows F4 noktalı virgül şu küçük ise bundan Windows F4 parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül yine bu değer değil ise yok say. Bunu yeşil içinde uygulayacağım. Şöyle yapalım. Ctrl R ile formülü sağ tarafa alıyorum. Şuraya tıklıyorum ve şuradaki değerleri şuraya çektiriyorum. Tekrar yazmak yerine böyle bir kısa yöntem uygulayalım. Şuradakini kaçırdım. Şunu tutuyorum ve şuraya aşağı çekiyorum. Enter diyorum. Şunları aşağı çektiriyorum önce ve şunları yüzde yapıyorum. Buraya da %100'den kalan değeri bulmak için bir eksi diyorum. Şuradaki değerden çıkarıyorum. Kalan miktarı buluyorum. Buraya ise şöyle yapacağım. Yüzde diyeceğim ve buraya sadece 40 yazacağım. Bu 40'ı neden yazdığımı şurada göstereyim. Şu alan için yazdım bunu. Boşluk olan kısım da burası. Artık grafiğimizi hazırlayabiliriz. Yalnız bir şey fark ettim. Şurada kırmızının kesinlikle %70 değeri de olmaması gerekiyor. Çünkü ne olmuş? Burada biz Windows F4 ile burayı sabitlememişiz. Bu nedenle şurası 178 değeri geldi. Böyle bir şey olamaz. Şimdi grafiğimizi hazırlamak için şu alanı seçiyorum. Burası seçiliyken kontrole basıyorum ve şunları seçiyorum. Şunu seçmiyorum. Ekleye geliyorum. Buradan şu grafiklerden şunu seçiyorum. Veri seçiyorum. Ve buradan da satır sütunu değiştir diyorum. Tamam diyorum. Burada görünmeyen tek değer kırmızı. Çünkü sarıdan var. Yeşilden 3 tane var. O yüzden kırmızıdan görünmesi için şuraya bir tane değer yazalım. Kırmızı değeri de görünsün şurada. Ve yine veri seç diyorum. Sıralamayı da şu şekilde yapacağız. Burada en başta şu olacak. Şunu en başa alalım. Sıralama bu şekilde. Kırmızı, sarı, yeşil ve boş olacak şekilde. Şöyle görelim şurayı. Tamam diyorum. Şimdi şurayı düzenleyelim. Biçimlendir diyorum. Şurası 0 olacak. Burası 1,4 olacak. Yani %140. %140 olmasının sebebi de şuradaki değerden geliyor. Buranın toplamı 100. Şu 40 da şu aşağıdaki esas kısım. Bunu kapatıyorum ve şunu siliyorum artık. Şunları
Kaldırıyorum şuradan. Grafik başlığını ve göstergeyi kaldırıyorum. Daha sonra şunu seçiyorum. Sağ klik veri serilini biçimlendir. Buradan dolguya gelip düz dolgu ve beyaz diyorum. Kırmızıya geliyorum. Kırmızı şu. Şuradan görülüyor zaten. Gradyan dolgu diyorum. Ve 2 tane durak noktası bırakıyorum burada. Bunlardan ilkini seçiyorum. Şu koyu kırmızı diyorum ve şunu seçiyorum. Buradan da şunu seçiyorum. Açısını buradan 0 yapıyorum. Doğrusal olarak kalıyor. Sarıya geliyorum. Sarı şu. Buradan da görülüyor. Yine gradyan dolgu. Şuradan ilk rengi seçiyorum. Şu olsun. İkinci rengi de açık sarı olsun. Şu şekilde. Yine açı 0. Yeşile geliyorum. Gradyan dolgu. İlk renk. Şuradan koyu yeşil yapıyorum. Bunu seçiyorum. Açık yeşil yapıyorum. Şu şekilde. Ve şu boşluğu seçiyorum. Düz dolgu. Renk yok ve şuradan %60'a çekiyorum saydamlığını. Şu şekilde. Bunları kapatıyorum. Tabii şu kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şu seçiliyken biçimden dolgusu olmasın, ana hattı olmasın. Şuraya geliyorum ve buradan da kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şu grafiğimizi biraz büyütelim. İçteki grafiğimizi de büyütelim. Şimdi arka plan rengini verelim grafiğimizin. Şöyle seçiyorum. Ve şuradan girişten koyu griyi seçiyorum. Bu şekilde. Daha sonra şunu seçip şu yazıyı bunu beyaz yapıyorum. Büyütüyorum. Kalın yapıp büyütüyorum. Şu şekilde. Ve şuraya geliyorum. Buradan veri serilini biçimlendir. Şuradan 3B biçiminden şunu seçiyorum. Kırmızıyı seçiyorum. Aynı şekilde bunu şu boşu seçiyorum. Yeşili ve şuradan sarıyı. Yine bunları seçiyorum. Şöyle boşluk seçip şunları seçip sağ klik veri serilini biçimlendir. Şuradan boşluk genişliğini düşürüyorum ve şu aralığı yaklaştırıyorum. Birbirlerine yaklaştırıyorum. %80 iyidir. Şunu biraz daha büyüteceğim. Yazıların görünmesi için iç grafiği küçültmem lazım. Şurayı seçiyorum. Sağ klik veri serilini biçimlendir. Buradan şu gölgeye geliyorum ve buradan bu gölge olarak şunu seçiyorum. Şuralara gölge veriyorum. Bunu kapatıyorum tekrar. Boş bir alanı seçiyorum. Grafiği seçiyorum ama dış çerçevesini seçiyorum grafiğin. Sağ klik grafik alanı biçimlendir. Buradan duvarları seçiyorum. Ve şuradan gelip şunları kapatayım. Şu 3B döndürmesini seçip buradan X'i 50, Y'yi ise 20 olarak şu şekilde döndürüyorum bunları. Şimdi şuradaki alanlara şuradaki değerleri koyalım. Bunun için sayfa 3'e geliyorum. Buradan görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum öncelikle ve Shift eşittir diyorum. Şuradaki değeri alıyorum. Enter diyorum. Yalnız ben bunun 100 olarak görünmesini istemediğim için çarpı 100 diyorum. Ve şuradan yüzdeyi kaldırıyorum. Şuradan genel yapıyorum değeri. Ve bunu ortalıyorum. Büyütüyorum ve kalın yapıyorum.
20 yapıyorum. Buradan da yazıyı şöyle Arial Black yapacağım. Yan tarafa geliyorum ve buraya yüzde işaretini koyup aynı şekilde büyütüp kalın 20 yapıp yine Arial Black yapacağım. Ve bunları aşağı doğru çektiriyorum. Şu fazla oldu. Bunu siliyorum. Şimdi koşullu biçimlendirme uygulayacağız buraya. Bunları seçiyorum ve buradan koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Yeni kural diyorum. Şunu seçiyorum ve buraya shift eşittir diyorum. Ve formülünü uygulayacağım. Parantez açıyorum. Şuradaki değer, yalnız buradaki değer sadece A sütunu sabit olmalı, satırlar sabit olmamalı. Bu nedenle şuradaki doları siliyorum ve büyük eşit ise şuradaki değerden Windows F4 ile sabitliyorum bunu. Noktalı virgül. Yine şurası doları tekrar siliyorum. Küçük ise şuradaki değerden parantezi kapatıyorum. Yalnız burada biz şöyle bir şey yaptık. Burada yüzde değerleri şuradaki normal sayılarla karşılaştırdık. Bunu yapmamak için şurayı silmem gerekiyor tabi. Bunu yapmamak için bunun eşit olması için şunu A1'i bölü 100 demem gerekiyor. Aynı şekilde şurada da bölü 100. Bu şekilde yüzdeye döndürmüş oluyorum ve ben bunu kopyalıyorum. Biraz sonra kullanacağız. Biçimlendire geliyorum. Buradan yazı tipinden şunu kırmızı yapıyorum. Tamam diyorum. Tamam. Tekrar seçiyorum. Koşullu biçimlendirme. Yeni kural. Burayı seçiyorum. Formülü kopyalıyorum. Burada B13'ü B14, C13'ü C14 yapıyorum. Biçimlendir. Ve sarıyı seçiyorum. Tamam. Tekrar koşullu biçimlendirme. Yeni kural diyorum. Şunu seçiyorum. Formülü kopyalıyorum. Bu sefer 15 yapıyorum bunu. Şunu da 15 yapıyorum. Biçimlendir. Ve yeşil yapıyorum. Tamam. Tamam. Yalnız şurada yüzdelerde koşullu biçimlendirme çalışmamış. Bunun nedenine bir bakalım buradan. Kuralları yönet, kural düzenle diyorum ve şuradan formülümüze bakıyorum. Evet, problem şu. Burada 15 sabitlenmemiş. Sadece B sabitlenmiş. 15'i de sabitlememiz gerekiyor. Bunun için şunu kapatıyorum. Ve tamamını seçiyorum. Tekrar koşullu biçimlendirme, kuralları yönet ve sırasıyla şunu Windows F4 diyerek 2 tane doları görene kadar Windows F4'e basmaya devam ediyorum ve gördüğüm yerde tamam diyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Tamam, uygula. Tamam, şimdi oldu. Şimdi bunu alıyorum, kopyalıyorum. Ve sayfa 2'de önce şu boşluğa yapıştıralım. Şöyle bağlı resim olarak yapıştıracağız ve bunu alacağım. Şuraya bunu koyacağım. Ancak şöyle bir şey yapacağız. Resmi biçimlendir diyorum ve 3B döndürmesine şuna x yönüne 50 diyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Kapatıyorum ve şunu kontrole basılı bir şekilde şu yan tarafa alıyorum. Bu sefer şuradaki değeri getirmek için B1 diyeceğim şuraya. A yerine B diyeceğim. Enter. Ve bunu bu sefer resmi biçimlendir diyorum ve şunu 0 yapıp bunu 20 yapıyorum. Şöyle. Şunları biraz büyütsem iyi olacak. Onları da buradan değil şuradan yapacağız. Şöyle yapalım. ...22 yapalım ve şuraya bir bakalım.
24 yapalım. Tamam. Bu şekilde iyidir. Şunu ayarlayalım. Ve şimdi bunları kontrole basılı bir şekilde kopyalıyorum. Yine kontrole basılı bir şekilde kopyalıyorum. Aynı şekilde 4 tane yapıyorum. Şunu A1'i A2 yapacağım. B1'i B2. A3. B3. A4. B4. Şunları bir hizalayalım. Aynı şekilde şunları da. Evet, şimdi şuraya geliyorum ve shift eşittir rastgele arada formülü uygulayacağım. 1'den 100'e kadar bölü 100 diyorum. Şunu çektiriyorum. Şunları beyaz yapacağım. Formüller şimdi hesapla diyorum. Trafik ışıklarıyla 3D grafik çalışmasına dair anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.